Merhabalar dostlar. Kayıp Beyaz Yaka kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu biz bir aileyiz yalanı ve kurumsal şirketlerin gerçek yüzü. Eğer bir şirket iş görüşmesinde size biz burada bir aileyiz diyorsa öncelikle cüzdanınızı saklayın. Çünkü muhtemelen çok yakında sizden ücretsiz mesai isteyeceklerdir. Bugün kurumsal dünyanın en sevdiği, en çok sömürdüğü ve ne yazık ki bizim de en çok düştüğümüz o büyük illüzyondan, o meşhur pembe yalandan yani aile metaforundan bahsediyor olacağım. Gelin ilk önce resmi en çıplak haliyle görelim ve dürüst olalım. İş hayatı özünde nedir? Bir ticari sözleşmedir. Siz emeğinizi, zamanınızı, gençliğinizi ve uzmanlığınızı verirsiniz. Şirket de bunun karşılığında size her ayın belirli bir gününde belirli bir ücret öder. Reklam aslında bu kadar basittir, bu kadar matematiktir. Ortada profesyonel bir alışveriş vardır. Peki nasıl oluyor da bu tamamen rasyonel, tamamen kapitalist bir ilişki bir anda canım feda dedirten, geceleri uykumuzu kaçıran bir sadakat testine dönüşüyor? Nasıl oluyor da o plazaların soğuk cam binaları kalbimizi sızlatan birer aidiyet yuvası haline geliyor? İşte tam burada devreye kurumsal iletişim departmanlarının, tepe yöneticilerinin ve İK'cıların bayıldığı o sihirli, o büyüleyici kelime giriyor. Biz bir aileyiz. Sosyolojik olarak baktığımızda bu kelimenin seçilmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Reklam ajanslarının masa başında ürettiği alelade bir slogan hiç değil. Aile, insan hayatındaki en güçlü, en ilkel ve en koşulsuz aidiyet bağıdır. Aileniz için karşılıksız fedakarlık yaparsınız. Gece yarısı kardeşiniz arasa, kusura bakma benim mesaim bitti, şu an uyku saatindeyim diyemez, kalkar gidersiniz. Anneniz sizden bir şey rica ettiğinde, bunun karşılığında saatlik ücret talep etmezsiniz. Şirketler işte tam olarak bu saf, bu temiz insan psikolojisini kopyalamak istiyorlar. Amaç ne biliyor musunuz? Ticari bir sözleşmenin kanunla çizilmiş net sınırlarını flulaştırmak, görünmez kılmak. Sizi yasal hakları olan profesyonel bir çalışan gibi değil de o kurumsal ailenin gönül borcu olan bir ferdi gibi hissettirmek. Çünkü sınırların belirsizleştiği yerde sömürü çok daha kolay hale gelir. Peki bu kurumsal ailede işler gerçekten nasıl yürüyor? Gerçek hayattaki biyolojik ailemizle bu sonradan görme, kurumsal aile arasındaki farklara, o keskin tezatlara gelin birlikte yakından bakalım. İlk olarak meşhur ücretsiz fazla mesai meselesi. Gerçek ailenizde akşam yemekten sonra masayı toplamak veya çöpler atmak bir görevdir. Bunun karşılığında kimse babasından harçlık ya da prim beklemez. Kurumsal ailenizde de akşam saat 6'da tam siz çıkacakken önünüze yığılan o acil raporu, o anlamsız sunumu aile bilinciyle bitirmeniz beklenir. Herkes elin taşın altına koysun istenir. Ama ay sonu bordroya baktığınızda o sıcak aile duygusunun karşılığını fazla mesai ücreti olarak göremezsiniz. Orada yazan rakam sabittir. Yani şirket işine geldiğinde profesyonel bir şirket gibi davranıp kuruşu kuruşuna hesap yapar. İşine geldiğinde ise hadi arkadaşlar biz bir aileyiz, biraz fedakarlık diyerek duygusal borçlandırma mekanizmasını çalıştırır. İkincisi koşullu sevgi yanılsaması. Gerçek aileniz siz hata yaptığınızda, depresyona girdiğinizde ya da performansınız düştüğünde sizi evlatlıktan reddetmez. Anneler babalar çocuklarını kriz dönemlerinde kapının önüne koymaz. Ama o çok sevdiğiniz kurumsal aileniz çeyrek hedeflerini %2 tutturamadığınızda ya da küresel bir ekonomik kriz kapıyı çaldığında kusura bakma Levent, stratejik olarak küçülmeye gidiyoruz diyerek sizi bir dakikada kapının önüne koyverir. Soruyorum size, hangi aile pazar payı düştü diye, giderler arttı diye çocuğunu işten çıkartır, evden atar? Üçüncüsü de geri bildirim dedikleri modern dünyanın o kibar ambalajlı psikolojik şiddeti. Biz burada birbirimize karşı çok açığız. Biz bir aileyiz. Her şeyi konuşabiliriz denilerek girilen o performans görüşmeleri odaları aslında çoğu zaman mobbingin, psikolojik baskının, seni daha az paraya, daha çok çalıştırmak için uygulanan manipülasyonun kurumsallaştırılmış halidir. Gerçek ailede eleştiri senin iyiliğin içindir. Kurumsal ailede ise eleştiri senin maliyetini düşürmek ve seni biat ettirmek içindir. Bu manipülasyonun en tehlikeli, en sinsi yanı ne biliyor musunuz? Çalışanın ruhunda yarattığı o ağır suçluluk duygusu. Hafta sonu bilgisayarını açıp maillerine bakmak istemeyen, akşam saat 6'da mesaisi bittiğinde ceketini alıp saygılı bir şekilde çıkan beyaz yakalı, bir anda o görünmez mahalle baskısıyla ailenin hayırsız evladı ilan edilir. Takım lideri veya müdür kahve makinesinin başında yanınıza gelir ve der ki, ya Levent arkadaşların dünden beri burada sabahlıyor. Sen dün biraz erken çıktın sanki. Ekip ruhu nerede? Biz burada bir aileyiz, unuttun mu? Bakın, bu bir yönetim stratejisi değildir. Bu açık ve net bir duygusal manipülasyondur. Size en doğal hakkınız olan sınırlarınızı koruduğunuz için, kendinize zaman ayırmak istediğiniz için suçlu hissettirirler. Ve insan psikolojisi
suçluluk duygusundan kaçmak ister. Sırf gruptan dışlanmamak, sırf uyumsuz, bencil görünmemek için hakkınız olan o pazar gününde bile sevgilinizin, eşinizin, çocuğunuzun yüzüne bakmak yerine telefonunuzdan sürekli şirket maillerini, Slack bildirimlerini kontrol ederken bulursunuz. Emeğiniz o sahte aidiyet duygusuyla sinsice devşirilir, sizden çalınır. Şimdi şu soruyu hep birlikte kendimize soralım. Üzerine biraz düşünelim. Şirketler gerçekten bizi birer aile ferdi olarak görseydi, kriz anlarında ilk feda edilen şey neden bizim maaşlarımız, neden bizim yanaklarımız ya da direkt olarak bizim işimiz olurdu? Dünyanın en büyük teknoloji devlerini, o hani kampüslerinde oyun alanları olan, ücretsiz yemekler dağıtan, biz bir aileyiz mottosunu dünyaya yayan o dev firmaları hatırlayın. Son birkaç yılda binlerce insanı tek bir e-postayla, üstelik bilgisayarların erişimini gece yarısı aniden kapatarak işten çıkardılar. İnsanlar sabah uyandıklarında şirkete gidemediklerini fark ettiler. O gün o milyarder CEO'ların kamera karşısına geçip yaptığı açıklamaların satır aralarında hep şu buz gibi cümle vardı. Şirketin geleceği ve karlılığı için bu zor kararı almak zorundaydık. İşte kurumsal ailenin son kullanma tarihi tam olarak buraya kadardır. Karlılık bittiği an, bütçe daraldığı an aile de biter, masal da biter. Geriye sadece sizin o şirket için feda ettiğiniz hafta sonlarınız, gitmediğiniz arkadaş buluşmalarınız, kaçırdığınız aile yemekleriniz ve en acısı da bozulan, yıpranan ruh sağlığınız kalır. Onlar yeni bütçe planlaması yaparken siz evinizde tükenmişlik sendromuyla baş başa kalırsınız. Sevgili dostlar, ben bu videoyu şirket düşmanlığı yapmak, çalışma hayatını tamamen kötülemek için çekmiyorum. Ben bu videoyu kapitalizmin en temel kurallarını, iş hayatının en gerçek ve rasyonel dinamiklerini kendinize yeniden hatırlatmak için çekiyorum. Şirketiniz sizin aileniz değil. Orası sizin sadece iş yeriniz. Oradaki insanlar da sizin kan bağınız olan akrabalarınız değil. Onlar sizin sadece iş arkadaşlarınız, profesyonel ortaklarınız. Ve işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu kötü bir şey değil. Aksine bu çok sağlıklı bir şey. Profesyonel ilişkiler nettir. Sınırları bellidir. Ne vereceğiniz ve ne alacağınız bellidir. Duygusallıktan arınmış bir iş ilişkisi her iki taraf için de çok daha sürdürülebilir, çok daha sağlıklıdır. Peki bu kurumsal illüzyonun içinde kaybolmamak için, kendimizi korumak için ne yapmalıyız? Gelin birkaç somut adımdan bahsedelim. Birincisi, sınırlarınızı kalın çizgilerle çizin. Mesai saati bittiğinde acil ve hayati bir durum olmadıkça o bilgisayarı kapatmanın, o maillere ertesi gün bakmanın bir suç olmadığını, aksine profesyonelliğin bir gereği olduğunu kendinize hatırlatın. Siz bir köle değilsiniz. Siz bir sözleşme ortağısınız. İkincisi, süslü kelimelere karşı bağışıklık kazanın. İK sunumlarında, şirket içi etkinliklerde, havada uçuşan biz büyük bir aileyiz, burası bizim evimiz gibi sloganları duyduğunuzda duygulanmayın. Bunları sadece şirketin marka değerini arttırmak ve motivasyon devşirmek için kullandığı birer pazarlama taktiği, birer kurumsal retorik olarak görebilirsiniz. Duygusal olarak bu vizyonu satın almayın. İşinizi en iyi şekilde yapın ve kalbinizi şirkete ciro etmeyin. Üçüncüsü ve en önemlisi, gerçek ailenize, gerçek dostlarınıza zaman ayırın. Kurumsal ailenizi, müdürünüzü, direktörünüzü memnun etmek için harcadığınız o ekstra saatleri, esirgediğiniz o güler yüzü, sizi gerçekten koşulsuz seven, yarın işten çıkarılsanız bile, ünvanınız elinizden alınsa bile sizin yanınızda olmaya devam edecek olan gerçek ailenize ayırın. Gerçek hayattaki rollerinizi, kurumsal hayattaki sahte roller için asla feda etmeyin. Unutmayın, siz şirkete hayatınızı, ruhunuzu ya da sonsuz sadakatinizi asla borçlu değilsiniz. Siz sadece imzaladığınız o sözleşmedeki maddelere karşı sorumlusunuz. Kendinizi kurumsal illüzyonların, tatlı dil manipülasyonların kurbanı asla etmeyin. Kendi değerinizin farkında olun. Evet dostlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kurumsal hayatta bizzat yaşadığınız ya da duyduğunuz o en büyük aile yalanlarını aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyacağım. Ve tabii ki kanala abone olarak bu topluluğumun büyümesine destek olabilir ve videodan da kesitler alarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.